Burada biraz duralım. Hayatını bir film şeridi gibi gözünün önünden geçirmeni istiyorum. Farklı yüzler, farklı şehirler, farklı iş yerleri ama senaryo ne kadar tanıdık değil mi? Bakın, Carl Jung der ki, bilinç dışındakiler bilince çıkmadıkça karşına kader olarak çıkar. Bunu biraz açalım. Çoğumuz, ben neden hep narsistleri çekiyorum ya da neden elime geçen parayı tutamıyorum diye sorarız. Cevabı dışarıda, şanssızlıkta ya da burçlarda ararız. Ama bilimsel ve psikolojik gerçek şudur. Beynimiz bir tekrar makinesidir. Freud buna tekrar zorlantısı der. Çocukluğumuzda evde neyi öğrendiysek, sevgi şemasını nasıl kodladıysak, beynimiz yetişkinlikte de onu arar. Eğer senin için sevgi sürekli kendini kanıtlamak zorunda olmak ise, sana koşulsuz sevgi veren biri geldiğinde sıkılırsın. Ona elektrik alamadım dersin. Oysa asıl olay şudur. O kişi senin çocukluk travmana uymuyordur. Bilinç dışın sana, burada kaos yok, burada tanıdık acı yok, buradan git der. İşte kader dediğin şey aslında senin 0-7 yaş arasında yazdığın ve unuttuğun bir yazılımdır. Bilinç dışını genelde şöyle anlatırlar. Bir buzdağının suyun altında kalan kısmı. Ama ben size daha modern bir metafor vereceğim. Bilinç dışınız, telefonunuzun arka planında çalışan işletim sistemidir. iOS veya Android gibi. Siz ekranda WhatsApp'ta mesajlaşıyorsunuz. Bu sizin bilinçli aklınız. Ben özgür irademle yazıyorum diyorsunuz. Ama arka planda hangi uygulamaların çalıştığını, pilin nereye harcandığını, hangi verilerin toplandığını bilmiyorsunuz. Nörobilim bize şunu gösteriyor. Günlük kararlarımızın %95'ini bilinç dışı zihin veriyor. %95. Yani sen markete gidip bir deterjan aldığında bile aslında o kararı annenin kokusu, çocukluğundaki bir reklam müziği ya da o anki kaygı seviyen veriyor. Jung bu sistemin arkaik yani eski sembollerle konuştuğunu söyler. Rüyalarınız, dil sürçmeleriniz, o ani öfke patlamalarınız, bunlar sistemin hata raporlarıdır. Eğer bu işletim sistemini güncellemezseniz, yani farkındalık kazanmazsanız, 1990 model bir yazılımla 2024 yılında hayatta kalmaya çalışırsınız ve sistem sürekli çöker. Konfor alanı deyince aklınıza rahat koltuklar gelmesin. Psikolojide konfor alanı tanıdık olan cehennemdir. Beyin mutluluğu değil, hayatta kalmayı hedefler. Ve beyin için bildiği acı, bilmediği mutluluktan daha güvenlidir. Diyelim ki kaotik, bağırış çağrışın olduğu bir evde büyüdün. Senin sinir sistemin yüksek kortizole, adrenaline alıştı. Huzurlu bir ortama girdiğinde bedenin yoksunluk krizi çeker. Neden her şey sakin, bir terslik var der. Ve sen sırf o tanıdık kaosu yaratmak için kavga çıkarırsın. İşte Jungian analizde ilk adım budur. Kendi döngünü görmek. Şu an gerçekten bu adama mı aşığım, yoksa babamın bana vermediği onayı ondan almaya mı çalışıyorum? Bu soru can yakar. Ama iyileşme tam olarak o canın yandığı yerde başlar. Toplum bizden ne ister? Usludur, sessiz konuş, büyüklerine itaat et, kıskanma, öfkelenme. Biz büyürken hayatta kalmak ve sevilmek için bir maske takarız. Jung buna persona der. Bu bizim sosyal yüzümüzdür. Ama bu özelliklerimizi öfke, cinsellik, bencillik, hırs gibi yok edemeyiz. Onları alıp bir torbaya doldururuz ve sırtımıza atarız. İşte bu torba gölgedir, shadow. Türk toplumunda bu çok yaygındır. El alem ne der baskısı o kadar büyüktür ki gölgelerimiz devasadır. Mükemmel ev hanımı, kusursuz iş adamı, fedakar anne. Bu roller o kadar parlatılır ki altındaki insan ezilir. Ama fizik kuralı basittir. Işık ne kadar güçlüyse gölge o kadar koyu olur. Ne kadar melek olmaya çalışırsanız içinizdeki şeytan o kadar güçlenir. Bastırılan her duygu bodrum katına kilitlenmiş aç bir köpek gibidir. Zamanla vahşileşir. Şimdi çok önemli bir test yapacağız. Hayatınızda en nefret ettiğiniz, gördüğünüzde tüyleriniz diken diken olan o insanı düşünün. O kibirli iş arkadaşı, o bencil akraba. Jung der ki, başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi tanımamıza yardımcı olabilir. Biz kendi gölgemizi kabul etmediğimizde onu başkalarına yansıtırız, yani projection. Eğer birinin bencilliği sizi çıldırtıyorsa sadece rahatsız etmekten bahsetmiyorum. Yoğun bir nefretten bahsediyorum. Bunun sebebi sizin kendi içinizdeki bencil olma isteğini bastırmış olmanızdır. Siz hayat boyu o kadar fedakarlık yaptınız ki birinin çıkıp rahatça hayır demesi bilinç dışınızı delirtir. Gölge siz en zayıf anınızdayken yönetimi ele alır. Alkol aldığınızda, çok yorgunken veya büyük bir kriz anında. Bir anda ağzınızdan çıkan o zehirli sözler, o şiddet, sonra ben kendimde değildim dersiniz.
Hayır, tam olarak kendinizdeydiniz ama tanımadığınız parçanızdaydınız. Gölge çalışması sadece kötü şeylerle ilgili değildir. Biz bazen yeteneklerimizi, gücümüzü, yaratıcılığımızı da gölgeye atarız. Buna altın gölge denir. Belki çocukken resim yaptın, biri çok çirkin olmuş dedi ve yeteneğini gölgeye attın. Belki liderlik vasfın vardı, çok bilmişlik yapma dediler, pısırdın. Gölgeyle barışmak demek, o bodrum katına inip o aç canavarı beslemek demek. Ama onu serbest bırakmak değil, evcilleştirmek. Öfkenizi bastırmak yerine onu bir sınır çizme enerjisine dönüştürmek. Kıskançlığınızı bastırmak yerine benim neye ihtiyacım var sorusuna çevirmek. Bütünleşme şudur. Ben hem nazik biriyim hem de gerektiğinde dişlerimi gösterebilirim. Tehlikesiz olmak erdem değildir. Tehlikeli yani güçlü olup bunu kontrol altında tutmak erdemdir. İnsanlar değişmekten korkmaz. İnsanlar kaybetmekten korkar. Yıllarını verdiğin o mutsuz evliliği bitirememenin sebebi sevgi değil, batık maliyet yanılgısıdır. O kadar emek verdim, şimdi bırakırsam hepsi boşa gidecek. Jung bu noktada çok serttir. Büyüme ancak eski benliğin ölümüyle mümkündür. Bir tırtılın kelebek olması için tırtıl halinin tamamen yok olması gerekir. Tırtılın hem kanatlarım olsun hem de ayaklarım yerde kalsın deme lüksü yoktur. Elinizde kırık bardaklar var ve siz onları yapıştırmaya çalışmaktan ellerinizi kan içinde bırakıyorsunuz. Bırakmak bir eylemsizlik değil, çok aktif ve cesur bir karardır. Size artık hizmet etmeyen inançları, insanları, ortamları tespit etmelisiniz. Çürümüş bir meyve sepetindeki tek sağlam elmayı korumaya çalışıyorsunuz ama çürük diğerlerine de bulaşıyor. Şimdi pratik bir çalışma yapalım. Gününüzü düşünün. Telefonunuzun şarjı gibi kendi enerjinizi düşünün. %100'le uyanıyorsunuz. Öğlen olduğunda %20'ye düşüyorsanız, arka planda açık kalan uygulamalar neler? Sürekli sizi eleştiren o arkadaşınız mı? Gelecek kaygısı mı? Geçmiş pişmanlıkları mı? Bedeniniz yalan söylemez. Bir ortama girdiğinizde midenize kramp giriyorsa, omuzlarınız kasılıyorsa, orası sizin için bitmiştir. Mantığınız, ama burası iyi bir iş yeri, maaşı iyi diyebilir. Ruhunuz, burada ölüyoruz diye bağırıyordur. Enerji vampirleri sadece insanlar değildir. Yarım bıraktığınız işler, tutmadığınız sözler, affedemediğiniz anılar da enerjinizi emer. Onları serbest bırakmadan yeniye yer açamazsınız. En zor kısım burasıdır. Eskiyi bıraktınız, ilişkiyi bitirdiniz, işten ayrıldınız ama yeni olan henüz gelmedi. Bir boşluktasınız. Modern insan boşluktan ölesiye korkar. Hemen eline telefonu alır, hemen yeni bir ilişkiye atlar. Oysa Jung buna gece deniz yolculuğu der. Ruhun karanlık gecesi. Bu boşluk kozanın içidir. Dışarıdan bakınca hiçbir şey olmuyor gibidir ama içeride muazzam bir dönüşüm vardır. O boşlukta acı çekeceksiniz, yalnız hissedeceksiniz. Bu normaldir. Lütfen o boşluğu oyalayıcılarla doldurmayın. Oturun ve duvarla konuşun. Kendinizle baş başa kalabildiğiniz o an, gerçek karakterinizin inşa edildiği andır. Unutmayın, dolu bir bardağa su dolduramazsınız. Evren boşlukları sever ve mutlaka doldurur. Ama önce sizin dökmeniz gerekir. Hayatımızın ilk yarısını egomuzla inşa ederiz. Diplomalar, arabalar, evler, statüler. Bu gereklidir. Dünyada yer edinmemizi sağlar. Ama hayatın ikinci yarısında, ki bu 30'lar da olabilir, 50'lerde, bir kriz gelir. Her şeyim var ama hiçbir şeyim yokmuş gibi hissediyorum. İşte bu, egonun sınırlarına çarptığınız andır. Jung burada self, özbenlik kavramını devreye sokar. Özbenlik, sizin o ünvanlardan önceki halinizdir. Tanrısal parçanızdır. Ego korkuyla yönetilir. Özbenlik, sevgi ve güvenle. Ego istemiyorum der. Özbenlik, neye ihtiyacım var der. Otantik olmak, ben böyleyim işine gelirse demek değildir. Otantik olmak, duygularının, değerlerinin ve eylemlerinin hizalı olmasıdır. İçin kan ağrarken dışarıya gülüyorsan, otantik değilsin. Ve bu uyumsuzluk, disharmoni, bedende hastalık olarak ortaya çıkar. Popüler kişisel gelişim, iste olsun der. Jungian bakış açısı ise şudur. Ne istersen onu değil, neysen onu çekersin.
Eğer bilinçaltında derin bir değersizlik inancı varsa, ağzınla dünyanın en güzel olumlamalarını da yapsan, yaydığın frekans, beni ezin, beni kullanın frekansıdır. Ve evren sana bu inancını doğrulayacak insanları gönderir. Ezicileri, sömürücüleri. Sınır çizmek bu yüzden manyetiktir. Siz birine "hayır, bunu kabul etmiyorum" dediğinizde evrene şu mesajı verirsiniz: ben değerliyim. O an rezonansınız değişir. Sizi sömürmeye alışkın insanlar hayatınızdan düşer çünkü artık beslenemezler, sizin değerinize saygı duyan insanlar alanınıza girmeye başlar. Yani mıknatısı değiştirmeden çektiği metalleri değiştiremezsiniz. Otantik benliğinizle yaşamaya başladığınızda Jung'un en mistik kavramı devreye girer. Eş zamanlılık, yani synchronicity. Artık hayatı zorlamazsınız, akışa girersiniz. Tam ihtiyacınız olan kitabı bir arkadaşınız hediye eder. Aklınızdan geçen kişi sizi arar. Sorunlar kendiliğinden çözülür. Bu bir büyü değildir. Bu, sizin kendi doğanızla ve evrenin doğasıyla uyumlandığınızın göstergesidir. Siz kendi şarkınızı söylemeye başladığınızda orkestra size eşlik eder. Önceden rüzgara karşı yürüyordunuz, şimdi rüzgarı arkanıza aldınız. Tesadüf diye bir şey yoktur. Karşınıza çıkan her insan, her olay ya bir derstir ya bir ödüldür. Gözünüzü açın. Evren sizinle konuşuyor. Sadece dili öğrenmeniz lazım. Son bölüme geldik. Artık biliyoruz ki ayna karşısında ben harikayım demekle iş bitmiyor. Gerçek dönüşüm o içindeki yaralı, sümüklü, korkak çocuğu kucağına alıp seni görüyorum, korktuğunu biliyorum ama artık direksiyonda ben varım, güvendesin diyebilmektir. Gölgeni inkar etme. Evet, içimde bir katil potansiyeli var ama ben hayat vermeyi seçiyorum. İşte bu ahlaktır. Seçeneğin yoksa ahlaklı değil, zararsızsındır. Bu entegrasyon süreci acılıdır. Katman katman soğan soymak gibidir. Her katta ağlarsınız. Ama merkeze, o cücüğe ulaştığınızda saf potansiyelinizi bulursunuz. Şu an hayatında kimi suçluyorsan dur. Eşin, patronun, devlet, ekonomi. Bunlar dış faktörler, evet etkili. Ama senin iç dünyan nasılsa dış dünyan öyle şekillenir. Eşin seni dinlemiyor mu? Sen kendi iç sesini ne kadar dinliyorsun? İnsanlar sana saygı duymuyor mu? Sen bedenine, uykuna, beslenmene saygı duyuyor musun? Dışarıdaki savaş, içerideki savaşın yansımasıdır. Aynadaki lekeyi silmek için aynayı ovalamayın, yüzünüzü yıkayın. İçeride barış imzaladığınızda dışarıdaki savaşın bittiğini hayretle göreceksiniz. Bu 2 saatin sonunda sana tek bir soru soracağım. Bu hayat kimin? Annenin hayalleri mi, babanın korkuları mı, toplumun beklentileri mi, yoksa senin mi? Bugün bir milat olabilir. Şu andan itibaren kurban rolünü oynamayı bırakabilirsin. Başına gelenlerden sorumlu olmayabilirsin ama onları nasıl karşılayacağından, yaralarını nasıl saracağından sen sorumlusun. Kahramanın yolculuğu kolay değildir. Ejderhalarla savaşacaksın. O ejderhalar senin korkuların, senin bağımlılıkların, senin yapamamların. Ama mağaranın en karanlık yerinde aradığın hazine saklıdır. Kalk ve o hazineyi al. Çünkü sen iyileşirsen çocukların iyileşir. Sen iyileşirsen çevren iyileşir. Sen iyileşirsen dünya iyileşir. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendi ışığına ve gölgene sahip çık. Hoşça kal.